Hristiyan, Yahudi veyahut ateist birisiyle evlenebilir miyim? Şöyle, kadın, İslamiyet'e göre herhangi bir kadın bir Hristiyanla, bir Yahudiyle evlenemez. Evlenir derse annesi babası, bunun meşru olduğunu söylerse, kadın da annesi babası da dinden çıkar. Çünkü haram olan bir şeyi meşrulaştırmış, helalleştirmiş olur. Fakat İslamiyet şöyle diyor: erkekse Yahudi kavminden bir kadınla ya da Hristiyan kavminden bir kadınla evlenebilir. Hristiyan ya da Yahudi olan kadının dinini değiştirmek zorunluluğu da yoktur. Hristiyan olarak kalsa da, Yahudi olarak kalsa da bir Müslüman erkeğin hanımı olabilir. Dinini değiştirme mecburiyeti olmadan hayatlarına devam edebilirler. Çünkü İslam'a göre insanlık tarihi hep erkekten taraf devam etmiştir. Evin lideri dünyanın her tarafında hep erkek olmuştur. Soy da erkekten ve erkek isminden devam eder. Dolayısıyla kadınlar Hristiyan ya da Yahudi olursa nikaha alınabilir ve dinlerini değiştirmeden de yaşanabilir. Lakin kadın deist olursa, ateist olursa ya da Budist olursa erkek bunu nikahına alamaz. Müslüman ya da Hristiyan ya da Yahudi olmadıkça. Fetva budur. Peki hocam, evlendikten sonra kocası deist olursa bir kadının bu durumda ne yapması lazım? Deist ya da ateist olursa ya da ben Budist oldum, yani Budizm filmlerini seyrettim, etkilendim. Onların tanrısı biraz daha çekici geldi bana, gördüğüm bir tanrı neticede falan dedi. Budist oldu. Deist oldu ya da ateist oldu. Ama evlenirken Müslümandı. Dini nikahla ve resmi nikahla evlendi bunlar. Budist olduğu anda ya da deist ya da ateist olduğu anda nikahları düşer. Kadın ve erkek birbirlerine haram olur. Dokunmaları, temas etmeleri haram olur. Kadın evin içinde makyaj yapamaz. Kocasına karşı açık giyinemez, koku süremez. Bırak dokunmayı ya da cimaya, cinsel ilişkiyi. Bunların tamamı haram olur, nikahları düşer. Kadının bir an evvel aile büyüklerinin devreye sokması lazım. Adamın tekrar İslam'a dönmesi adına telkinde bulunmaları lazım. Adam İslam'a dönmüyorsa hemen resmi olarak boşanma yollarına bakmalı ve kadın yuvasını ayırmalıdır. Çünkü nikahları düşmüştür. Yani dönerse nikah devam ediyor. Devam eder tabii. Tekrardan bir dini nikah yaparlar ve devam eder. Peki boşanma yoluna gitmedi diyelim. Yani ki şu anda günümüzde çok var bu duruma yaşayan insanlar. Bu durumda zina mı yapmış oluyorlar? Evet. Çok aldığım meselelerden, sıkıntılı meselelerden bir tanesi bu. Bazıları iki meseleden bir tanesi mesela boşanma yoluna gitmiyor. Adam diyor ki ben boşanmam. Resmiyette 3 yıl boyunca 3 sene sürüyor boşanma davası. 3 sene boyunca bu kadınla aynı evde yaşamak istiyor. Bazen kadın annesinin babasının evine dönüyor. Bazen de dönemiyor. Ve bunlar aynı evde 3 yıl boyunca yaşamaya devam ediyorlar. Ve bunlar zina yapıyorlar. Çünkü İslami olarak resmi nikahları durmuş olsa bile dini olarak bunların nikahı yok. Bir çocuk olsa veledi zina oluyor. Gayrimeşru bir çocuk oluyor. Bu noktaya dikkat etmeleri lazım. Eşlerinin, kocalarının ya da hanımlarının dinden çıkmaması adına ne yapmaları gerekiyorsa eşlerin birbirlerine yapması gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım.